Bir bankacı tatile gider. Küçük, şirin bir sahil kasabasına. Rıhtımda dolaşırken iskeleye bağlı bir sandal görür. İçinde taze tutulmuş balıklar vardır. Bir de uyuklamakta olan bir balıkçı. Hemen fotoğraf makinesiyle bu güzel kareyi yakalamaya çalışır bankacı. Bir şu açıdan, bir bu açıdan çekeyim, bir tane de Instagram için derken onun çıkardığı gürültüden balıkçı uyanır. Esneyip gerinirken bankacı yerel halkla kaynaşma çabaları kapsamında bir laf atar. Balık tutmak için çok güzel bir gün değil mi? Balıkçı pek oralı olmaz. Tekrar denize açılmayacak mısınız? Balıkçı der. Neden, hasta filan mısınız yoksa? Balıkçı yo diye cevap verir. Gayet iyi hissediyorum. O zaman niye balığa çıkmıyorsunuz? Daha bu sabah çıktım da ondan. Tuttuklarım bana bugün de yeter, yarın da. Bankacının yüzünde belli belirsiz bir gülümseme, bir aşmışlık ifadesi görünür. Balıkçının yanına oturur, elini omzuna koyar ve en yardımsever ses tonuyla konuşmaya başlar. Bakın, ben Harvard'da MBA yapmış bir yatırım bankacısıyım. Girişimcilik konusunda size birkaç tavsiyede bulunmama izin verin lütfen. Neden günde bir kez yerine 2 kez balığa çıkmıyorsunuz? Ya da 3 kez, güzel günlerde 4 kez? Balıkçı kafasını kaşıyarak sorar. Peki ya sonra? Düşünsenize, üretim kapasitesini 4-5 kat artırmış olursunuz. Birikimlerinizi kullanarak 1 yıl içerisinde motorlu bir kayık alırsınız. 2 yıl içerisinde kayık sayısını 2'ye çıkartırsınız. 3-4 yıl içinde büyük bir balıkçı teknesine sahip olursunuz. Balıkçı ilgilenmiş bir yüz ifadesiyle tekrar sorar. Peki ya sonra? Daha çok balık, daha çok kazanç demek. Kazancınızın bir kısmını tekrar yatırıma döndürüp balıklar için bir soğuk hava deposu satın alırsınız. Depoyu ipotek gösterip bankadan kredi çekersiniz ve yeni insanları işe alıp filonuzu genişletirsiniz. Önce bir balık işleme tesisi, sonra da bir konserve fabrikası yaptırırsınız. Tabii işlerinizi buradan yönetmek zorlaşacağı için büyük kentlerden birine göç etmek gerekecek. Oradaki gökdelenlerden birine yönetim merkezinizi taşıdıktan sonra hemen altındaki AVM'de de bir balık restoranı açıp onu da franchise yaptın mı? Balıkçı heyecanla bir soru daha sorar. Tüm bunları yapmak ne kadar sürer? 20, bilemedin 25 yıl. Balıkçı bir kez daha aynı soruyu sorar. Peki ya sonra? Sonra emekliye ayrılıp şirin bir sahil kasabasına yerleşirsiniz. Denizin kıyısında, güneşin altında keyifle uyuklayabilirsiniz. Bu kez balıkçının yüzünde belli belirsiz bir gülümseme, bir aşmışlık ifadesi görünür. Sen yanıma gelip de bunları anlatana kadar ben de zaten onu yapıyordum. Denizin kıyısında, güneşin altında keyifle uyukluyordum.